Merhaba arkadaşlar, Lego and Bricks Builder kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukluğumuzun efsane oyunu Mario Starter Course setini tanıtacağım. Hepimiz bir dönem illaki Atari oynamışızdır. Özellikle 80-90'lı doğumlar, 2000'den sonrası belki görmemiş olabilir. Onlar teknoloji Z kuşağı, teknoloji çocuğu onlar. Biz teknolojinin başlangıcı sayılırsak onlar devamı. Bilgisayarla, PlayStation'larla büyüdüler. Ama bizim zamanımızda Atari'ler vardı. Kollarla oynardık. PlayStation kolu gibi. Kasetleri vardı. Kasetlerde bazen bir tane, bazen yüzlerce oyun olurdu. Mario bizim en sevdiğimiz oyunlardandı. Ve o Mario bugün Lego ile birleşti. Kutuları göstereyim. Starter Course kutularını. Neden kutular diyorum? Çünkü bende şu an 2 tane Starter Course seti var. Evet. Ay canlarım benim. 2 tane Starter Course setimiz var. Neden? Birisini evin içinde kaybettik. Aradık, bulamadık hiçbir şekilde. Ben de video çekiyordum o sıra. Videom yarım kalmasın diye gidip yenisini almıştım. Bir de bir kutu açılış videomuz vardı. 10.000 TL ve üzeri diye. O kutu açılışında üzeri kısmına tam tahmin edene bir tane Mario Starter Course veya Mario'nun bir setini hediye edeceğim demiştim. Çınar diye bir yavrumuz var İstanbul'da. O ve annesi babası birlikte üçü beraber oturup bir tahminde bulundular. 10.070 TL diye. İlk doğru tahmini onlar verdiği için bir tane de Starter Course onlara yollamıştım. Ben böylelikle 3 tane Starter Course almış oldum. İkinciyi de buldum. Bilmiyorum. Belki bunun birini gene çekilişle verebilirim size arkadaşlar. İsterseniz yorumlarda belirtin ama ben tabii mecburen ikisini de açmıştım. Birisi tam açık her şeyiyle. Diğeri sadece Mario'nun poşetini açtım galiba. Sadece Mario'nun poşeti var. Diğerleri kapalı poşette. Bu kutulardan birini bari kenara alayım. Size biraz Mario'dan bahsedeyim arkadaşlar. Mario gördüğünüz gibi burada tepede görülüyor. Kırmızı bir elbiseye sahip genelde. Burada mavi pantolonu var ama genelde kırmızıdır Mario. Bunların sebepleri var. Bunları anlatacağım size. Neden kırmızı? Mario'yu burada görüyorsunuz arkadaşlar. Mario, hatta biz şöyle yapalım. Bu kutuyu da kenara alalım. Mario'yu elimize alalım. Mario'nun üzerinden anlatalım anlatacaklarımızı. Hop şöyle. Mario. Mario genelde kırmızı giyinir. Şapkası vardır. Kırmızı elbisesi vardır. Pantolonu kırmızı veya mavi olabilir. Mario ilk tasarlandığı zaman marangoz olarak tasarlanmış arkadaşlar. Ama oyunu yaparken bir bakmışlar oyun hep yerin altında geçiyor genelde. Çok kısmı var biliyorsunuz. O boruları vardı. Borulardan yeşil borular içine giriyorduk. Ondan sonra Atari oynarken o boruların içinde çeşitli ördekleri falan filan yok ediyorduk. Onlar genelde yerin altında olduğu için biz bunu marangoz değil tesisatçı yapalım demişler. Tesisatçıya böyle çevirmişler Mario'yu. Neden elbisesi genelde kırmızı? O da çok ilginç. Atari'lerde eskiden şu an bilgisayar teknolojisi gibi bir teknoloji yoktu. Tüplü televizyonlar falan vardı hatta. Atari'lerde renk ayrımı, diyafram, derinlik bunlar çok fazla işlenemiyordu yazılım olarak. Çok fazla derinliği yoktu. Genelde renkler çok canlı değildi. Arkada bir fon, önde bir fon gibi yapılıyordu. Çizimler, tasarlanmalar. Çünkü hem aktaracağınız televizyonlar bunu çok net ve güzel yansıtacak televizyonlar değil. Hem de yaptığınız o kasetler yani bilgisayar gibi okuyacak bir alete sahip değiller. Atari'ler o kadar gelişmiş teknolojilere sahip değillerdi. O yüzden Mario'nun oyununda arka taraf genelde mavidir. Gökyüzü gibi masmavi. Ön tarafta da bu maviye bir zıtlık olsun diye bir renk belirlememiz lazım demişler. Ama çok da iç karartıcı olmasın. Kırmızı yapalım. Mario her hareketini çok kolay bir şekilde fark ettirsin oynayanlara demişler. Bu yüzden kırmızıyı belirlemişler. Sonra Mario'nun genelde kafasıyla tuğla kırdığını görürsünüz. Ama o aslında kafasıyla değil. Elini böyle yukarı kaldırıyor. Şu şekilde yumruk. Zıplarken hop yumruğunu vuruyor ve o tuğlaları yumruğuyla kırıyor arkadaşlar. Başka size aktarabileceğim ne bilgiler var? Mario çeşitli görevlerde yer almış orada. Farklı mesleklerde. Tesisatçının dışında marangoz, yönetici. Oyunlarda böyle farklı mesleklerle de karakterlendirilmiştir. Mario'nun bir de şapkası vardır. Her zaman görürsünüz. Yine göstereyim. Şöyle bir şapkası var. Burada şapkasının olmasının sebebi o gene küçük yazılımlarda o Atari cihazlarında saçla zıplarken o saçın hareketleriyle uğraşmamak için şapka koyalım daha iyi olur demişler. Şapka koymuşlar. Çok basit sebepleri var aslında. Onun üstüne şapkayı koymuşlar. Fakat Mario'nun kafası çok belli olmamaya başlamış. Onu da daha bir insan karakterine büründürelim diye burnunu uzatmışlar.
Burnu da öyle uzamış. Kocaman burunlu bir Mario. İtalyan Mario'muz meydana gelmiş. Mario'nun bir de kardeşi var, Luigi diye. Luigi Japonca'da benzer anlamına geliyor. Mario'ya çok benziyor zaten. O yüzden Japonca'daki benzer anlamına gelen Luigi kardeşine isim olarak seçiyorlar. Evet, şimdi aklıma gelen aktaracağım bilgiler böyle. Yavaş yavaş setimize geçelim. Starter kurs. Mario setleri arkadaşlar bir sürü eklemelerle geldi. Ama sadece starter kursta, yani başlangıç setinde Mario çıkıyor. Başka hiçbirinde Mario çıkmıyor. O yüzden Mario'nun Legosunu yapmak istiyorsanız mutlaka başlangıç setini almanız lazım. Başlangıç setinde sizi yönlendiriyor zaten. Bu başlangıç setinin kimilerinin eleştirdiği, Mario'nun geneli böyle, kimilerinin eleştirdiği, kimilerinin hoşuna giden bir özellik var. Kitapçık yok. Kitapçık çıkmıyor. Okai'de, Lego City'de ya da diğer tüm Legolarda olduğu gibi bunda bir yönlendirme kitapçığı yok. Elektronik ortamda interaktif olarak bir yönlendirme var. Mario'nun application'ını indiriyorsunuz ücretsiz bir şekilde. O application'dan, uygulamadan açıyorsunuz. Adım adım size Mario'yu yaptırıyor. Starter kurs kutusu şöyle. Çok değişik. Hatta ben şu an bunu geri kapatmışım. Açık olanını koyayım. Açık olanın kutusu çok farklı, güzel bir dizaynı var şöyle. Kübik de değil, silindirik de değil. Garip bir şey, değişik ama güzel. Renkleri çok canlı. Bunun kapağında şöyle numaralandırmalar yapmışlar. 1 diyor, yani gidip de başka şeyle kapatmayın. Önce 1 ile kapatacaksınız diyor. Şu 1'i kapatıyorsun. Ardından 2'leri kapatıyorsun. Sonra 3'ü kapatıyorsun. Sonra bantlıyorsun. Bu kutunun üstünde starter kursta gene yer alan Bowser'ın fotoğrafı var. Gomba, yani mantarın fotoğrafı var. Bowser'la Gomba'nın fotoğrafları var arkadaşlar. Mario'nun böyle yıldızlı hareketleri var. Para kazanma, o Atari'deki gibi falan. Çok tatlı şeyler yapmışlar. Şurada bizim Mario'muzun hangi özelliklere sahip olduğunu göstermişler. Birkaç fotoğraf ve açıklamayla. Arkada da starter kursunuzu nasıl yapabileceğinizin çeşitleri var. Böyle görebilirsiniz. Kafanıza göre istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Büyük kule, küçük kule, kulesiz, hatta masa gibi falan. Bir sürü çeşit var. Ben tabi bunu hazırladım kendime göre. Şöyle getireyim arkadaşlar. Şu bir Mario'm, şu da ikinci Mario'm. İki setin Mario'su da burada. Bir de ikinci Mario'ya güçlendirici bir elbise almıştım. O da diğer videolarımda var. Bu elbise onun uçmasına yarıyor. Şu burada her zaman olduğu gibi bir başlangıç borumuz var. Mario bunun içinden doğuyor. Sonra parkurumuzda ilerliyoruz. Bu parkuru kendi hayal gücünüze göre istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Yeşil renkler var, kırmızı renkler var, mavi renkler var. Mario bunların hepsini algılıyor. Bu arada Mario'nun önünde ekran var, minik. Onu da yakın çekimle göstereceğim size. O ekranda hem renkler beliriyor hem görüntüler beliriyor. Daha böyle canlılık katmış. Yani normal minifigürler gibi değil. Hem Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz telefonunuza. Hem kendisinin hoparlörü var, ses çıkarıyor Mario. Hem de daha canlı diğer minifigürlerden. Hem ses çıkarıyor, hem görüntü var, hem gözleri yanıp sönüyor, kapanıyor falan. Çok tatlı olmuş. O yüzden bu yeşile geldiğinizde önündeki ekranda bir yeşillik, çim beliriyor. Kırmızıya geldiğinizde bir alev görüyorsunuz ve Mario yanıyor, sesi geliyor. Acıyor Mario'nun canı. Onu görüyoruz. Maviye geldiğimizde de bu borular gözüküyor tekrar ince ince. O boruların etrafı suyla dolmuş gibi gösteriyor bize ön ekranından. Hatta şunu şöyle yapabilirsek. Hop hop. Evet. Evet, Mario. Mario'ya bakın arkadaşlar. Ne oldu anlamadım. Kapandı ya bu. Ha, pili bitiyor. Birinin pilini değiştirdim. Pili bitti az önce Mario'muzun. Hatta ikisinin birden pili bitti. Bayağı oynamışız bugün oğlanla beraber. Pilin bittiğini farkına varmadık. Sizin önünüzde değiştireyim istedim. Siz de görün. 2 tane ince pille çalışıyor. Kumanda pili dediğimiz incelikte. Şöyle arkasına yerleştiriyoruz pilleri. Şu sırtı. Bu sırtında 2 tane tuşu var. Biri Bluetooth bağlantısı için, birisi de açma kapama tuşu. Onu şöyle yerleştiriyoruz arkaya. Yani pil değiştirmek de çok kolay. Hemen vidalıyoruz bunu. Hop. Tornavidayı kaldıralım. Hemen pantolonumuzu giydiriyoruz ve Mario'muz hazır. Bunun önünde uçan mantar var. Çünkü elbisesi farklı. Tekrar başlatıyorum Mario'yu. Bu sefer bizi yarı yolda bırakma Mario pilleriyle. Start.
Ne çıktı? Büyüme mantarı çıktı. Yalnız ben burada bir şey unuttum. Boğusarı koymayı unuttum. Hop, şu kayanın üstünde duralım. Boğusura uçmak için bu bulutun üstüne binmek istiyorum. Bunu böyle çevirerek altın kazanıyorsunuz. Puanınızı arttırıyorsunuz. Boğusura bir tane vuralım. Hemen sırtından puanlarımızı alalım. Gumba, sen de yerine gel tekrar. Gumba'yı da gönderdik. Oh, bayağı para kazandık, gidebiliriz bayrağımıza. Bayraktan tutunalım oyundaki gibi. Mario Time. Oyunda böyle. Mario ile ilgili bilgiler aktardım size. Parkurumuzu bir kere denedik, oynadık. Bir de yakından size Mario'yu göstereyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. İşte Mario'muz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözleri, ağzı ve önündeki ekranı. Maviye koyuyorsunuz suya, mavi oluyor. Bununla ilgili de videom var. Yeşilde yeşil oluyor. Kırmızıda alev ve acıyor. Böyle. Bu Mario burada dursun. Bu da ikinci Mario. Ona bir elbise almıştım. O yüzden ekranı farklı. Bakın, bunu avlıyor ve uçan mantar oluyor. Bu zıpladığı zaman bakın böyle uçabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ve her uçuşunda para kazanıyor. Bu böyle. Kumbaya vurunca para kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir de Bowser'ımız var burada. Onu 5 kere gönderiyorsunuz. Öyle para kazanıyorsunuz. Soru işaretinde soru işareti çıkıyor gördüğünüz gibi. Sonra ne vereceği belli olmuyor. Mantar verdi. Böyle burada işaret var. Hızlanıyor. Döndürüyorsunuz. Böyle başlangıç borumuz, bitiş bayrağımız, oyundakilerin aynısı hepsi. Çok güzel bir set arkadaşlar. Bowser'ımızın şöyle detaylı bir göstereyim ben size. Bu arkadaki sensörleri algılıyor zaten Mario. Altında okuyucusu var. Bu da Gumba'mız. Evet arkadaşlar, bu videomda size Mario'yu tanıttım. Mario Starter kursuna başladık. 2 tane Mario'm var. Farklı elbiselere sahipler. Onları anlattım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Beğen butonuna basın, yorum yapın. İzlenme dakikaları bizim için önemli. İzleyin. Biz de hobi, eğlence, çocuklarımıza yararlı, büyüklerimize böyle zaman geçirtecek güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz de bize destek verin. Böylelikle yavaş yavaş büyüyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.